Milli takımımız ilk antrenmanına çıktı. Arda Güler'in antrenmandaki performansı dikkat çekti. Ama bunun yanında fiziki değişimi de insanların dikkatini çekti. Arda Güler oldukça zayıfladı. Arda Güler'in bu zayıf görüntüsü futbolunu etkileyebilir mi ve Atletik Bilbao maçında oynayacak mı? Ve Kenan Yıldız'dan üzücü haber. Yeniden sakatlandı. Son maçta oynayacak mı oynamayacak mı? Arda Güler'i ısrarla isteyen teknik direktör kim? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar, Arda Güler antrenmanda inanılmaz performanslar sergiliyor ama zayıf görüntüsü de ortaya çıktı ve Arda gerçekten zayıf gözüküyor. Sanki Ancelotti dönemindeki fiziki görünümüne dönmüş. Ve bazı kullanıcılar da böyle yorumlar yapmış. Şunları bir okuyalım. Arda çok zayıflamış. Forması 2 beden büyük gibi sarkıyor üstünden diyor arkadaşlar. Ya Carreras da aynı şekilde ince. Pitaş da ince. Dean Huijsen da ince. Mastantuono da ince arkadaşlar. Bu kadar abartmamak lazım ki Arda Güler bence çok fazla şişmişti fizik olarak. Bu fiziği bence daha iyi olabilir. Kıvrak çalımları yeniden gelebilir. Ben futbolunu kötü bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum dostlar. Ki belki de eski kıvrak çalım atan Arda'yı yeniden görebiliriz. Ama fizikliyken de ikili mücadelelerde ayakta kalıyordu. Umarım ortasını bulur Arda. Arda inanılmaz zayıflamış. Milli'de bayağı hücumcu olarak falan mı kullanacaklar acaba? Belki sahte 9 falan. Yani arkadaşlar sakatlandıktan sonra zayıflama zaten olur. Ama baksanıza yanındaki Pitaş'ta, hatta Pitaş'tan daha fizikli duruyor yine de Arda Güler. Ve Arda Güler antrenmanın neşe kaynağıydı arkadaşlar. Bütün takım arkadaşlarına moral verdi. Kendisi çok neşeliydi. Çok enerjikti. Böyle olmaya devam etsin. Onu çok özledik gerçekten. Son maçta böyle bir 5 dakika falan da olsa onu görmek isteriz. Bilbao maçında. Evet, Arda Güler'imizin diğer fotoğrafları burada gayet güzel duruyor. Bence bu fiziği daha iyi Arda'nın, çok fazla şişmişti. Bence bu fizik, ya size de sorayım. Sizce bu fiziği mi iyi yoksa sakatlıktan önceki fiziği daha mı iyiydi? Arda yine burada Valverde'yi güldürüyor, Brahim'i güldürüyor. Tchouaméni de ileride gidiyor. Bakalım nasıl bir maç olacak? Son maç Arda Güler oynayacak mı merak ediyoruz ya. Arda yine takımın neşe kaynağı. Çok eğlenceliydi bugün Arda. Şut çalışması vardı. Arda Güler bugün o şut çalışmasında da inanılmaz goller attı. Tamamen sakatlığı geçmiş durumda arkadaşlar. Çok mutluyum bu konuda. Ama Kenan Yıldız'dan da bir kötü haber var tabii ki de. Seni ne kadar özlediğimizi hayal bile edemezsin. Evet, Arda Güler'i özleyenler şöyle bir like atsın arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa da abone olursa seviniriz. Evet, gelelim o habere. A Milli Takım Dünya Kupası hazırlıklarına başladı arkadaşlar. 26 kişi falan katıldı. Daha gelmeyen oyuncular var. Arda falan gelmedi. Onlara da bakacağız. Kenan Yıldız sakat dönüyor sanırım arkadaşlar. Arda Güler formda döner mi bilmiyoruz. 2 tane hazırlık maçı olacak. Milli takımımızdan tabii ki de başarı bekliyoruz. Milli takım ilk idmanına çıktı. Dünya Kupası yolunda. Çok güzel arkadaşlar. Kampa girdiler. İyi bir kamp geçirip başarılı bir turnuva geçirirler inşallah. Sezonun son antrenman seansına kimler katılmıyor? Vinicius Junior katılmadı. Trent milli takıma da gitmedi bu arada. Milli takıma seçilmedi Trent. O da gelmedi antrenmana. Mendy yoktu. Militao ve Rodrigo da sakatlıkları sebebiyle yoklardı. Evet, milli takımımız Dünya Kupası hazırlıkları arkadaşlar. Hepsi hırslı gözüküyor. Hepsi çalışkan gözüküyor. Umarım arkadaşlar başarılı bir turnuva ve hepsi isminden söz ettirir ya. Çok heyecanlanıyorum ben dostlar. Enrique Riquelme Real Madrid'in yeni başkan adayı. Kazanırsam Haaland ve Klopp Real Madrid'de mi diyor muhabir. En iyiler Real Madrid'de olmalı diyor Riquelme. Siz Perez'i mi istiyorsunuz yoksa yeni başkan adayı Riquelme'yi mi Real Madrid'in başında görmek isterseniz? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Fabrizio Romano haberi girdi. Kenan Yıldız en iyi U23 oyuncusu olarak Serie A'da yükselen yıldız ödülünü kazanıyor. Evet, Real Madrid resmi sayfası da Arda Güler'i paylaşıyor. Arda Güler paylaşılınca böyle maçta oynayacak mı diye heyecanımız artıyor. Carvalho son maçına çıkıyor dostlar. Bu yaz Real Madrid'den ayrılmayı kabul eden oyuncular şunlar dostlar. Fran Garcia, Ceballos, Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono kiralık olarak gidecek. Bunlar ayrılmayı kabul eden oyuncular. Arda Güler Alaba'ya veda mesajı. Her şey için teşekkürler abi diyor. Seni özleyeceğiz. Gelecek maceranda sana en iyisini diliyorum diyor. O da Arda Güler'i en iyi karşılayan oyunculardan bir tanesiydi. Bağrına basan oyunculardan bir tanesiydi. Hep sakat olsa da teşekkür ediyoruz Alaba. İyi ki varsın. Arda Güler'in uzun mesajı Instagram'dan vedası. David abi, her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim. Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım diyor. Senin gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı diyor. Gelecek için sana ve güzel ailene her şeyin en iyisini diliyorum abi diyor. Evet, Arda'nın bir abisi daha takımdan ayrılıyor. Alaba'nın da Arda'ya cevabı kardeşim diyor ve kalp koyuyor şöyle bir emojide yaparak. David Alaba Real Madrid ile son kez antrenman yapıyor. Carvalho de aynı şekilde.
Onların bu forma altındaki son antrenman arkadaşlar. Pedri, Rondo için seçeceğim 4 oyuncu. Karma oyuncu olarak seçeceğim 4 oyuncu diyor. Messi, Yamal, Ben ve Bellingham diyor arkadaşlar. En büyük rakibi Arda Güler'i oraya yazmıyor tabii ki de. Daha düşük profilli oyuncuları Bellingham'ı yazıyor. Casillas Real Madrid için Jose Mourinho'ya alternatif olarak teknik direktör isimlerini paylaşıyor. Real Madrid'e diyor ki Mourinho yerine bunlarla konuşun diyor. Kim bunlar? Unai Emery, Kompany, Alonso, Fabregas, Arteta, Iraola, Zidane, Bordalas, Inigo Perez ve Del Bosque arkadaşlar bu isimleri öneriyor. Biliyorsunuz Casillas'la Mourinho'nun arası hiç iyi değildi. Herkes yarın Bernabeu'nun Valverde'yi nasıl karşılayacağını görmek için bekliyor. Tchouaméni'yi yuhalamadılar. Çünkü haber patladığında Valverde'nin kavgayı başlattığı söylenmişti. AS gazetesi yazıyor haberi arkadaşlar. Bakalım yarın Valverde'ye ilk ıslıklar gelecek mi gelmeyecek mi maçı da birlikte takip ederiz inşallah. Son dakika Kenan Yıldız sezonu bitti. Sezonu kapattı. Son Torino derbisine çıkmıyor arkadaşlar. Çıkamıyor. Baldırından sakatlık geçirdi. Juventus'un sağlık ekibi tıbbi testler sezonu bitirdiğini doğruladı. Torino'ya karşı derbiyi kaçıracak. Evet, Kenan Yıldız tekrardan bir teste tabi tutuluyor ve sakat olduğu, sakat oynatıyorlar zaten. Çok üzücü arkadaşlar. Oynatmayın abi şu çocuğu artık o zaman. Ve maçın kadrosunda da yok arkadaşlar. Onun yerine Boga oynuyor sanırım. Evet, Boga oynuyor Kenan Yıldız'ın yerine. David Alaba'nın ayrılışı yaklaşık 25 milyon euro maaş alanı açacak AS gazetesi yazıyor. Bunun 10 milyonunu yine yayında da söyledik. 10 milyonunu Mourinho'nun tazminatına yazabilirsiniz. Bir 5-10 milyon da Arda Güler'in maaşına zam yapın artık arkadaşlar. Yeterli. Bu arada dostlar biz her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Eğer bildirimlerden tümünü açmadıysanız canlı yayınların bildirimi gelmiyor olabilir. Her gün canlı yayın açıyoruz. Sizlerle sohbet ediyoruz. Sizlerin fikirlerini, mesajlarını da okuyoruz arkadaşlar. Hepinizi canlı yayınlara da bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimlerden tümünü açmanız gerekiyor canlı yayınlara gelebilmek için. Evet, David Alaba'yı paylaşıyor. Real Madrid resmi sayfası ona veda mesajı. Burada bir sandalye de var. Hep sakat olduğu için o sandalyeyle bir kutlama yapmıştı. Defense Central gazetesi size bir soru soruyor. Vitinha Valverde takasını kabul eder miydin? Ben de sizlere soruyorum. Vitinha mı Valverde mi? Son dakika Valverde, Camavinga ve Raul Asensio Real Madrid'de bu yazdan kulüpten ayrılmayacaklarını bildirdi. Evet, kulüpten ayrılmayacaklarmış. Bu üç isim ayrılmak istemiyorlarmış. Oynayabilir misiniz orası muamma, bakacağız. Fabregas, Nico Paz, Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyecek. Real Madrid ya da Coma'da oynayacak. Başka seçenek yok. Bunu garanti edebilirim. Daha fazla saygıyı hak ediyoruz. Yani artık bu işlere karışmayın diyor. Ya Real Madrid ya da Como. Nico Paz için. Resmi açıklama Nico Paz 2025-26'da Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçiliyor arkadaşlar. Mourinho'nun hoşuna gidecek bir haberdir. İtalya'da da çalışmış, oradaki futbolu biliyor. Orada en iyi orta saha seçilmiş oyuncu kendi takımına gelebilme ihtimali var. Çağırır mı ne dersiniz? En iyi forvet Martinez, en iyi defans Palestra ve en iyi kaleci Svillar arkadaşlar. En iyi orta sahada Nico Paz seçilmiş. Hakan Çalhanoğlu falan da yok orta sahada. Nico Paz'ı seçmişler. Cristiano Ronaldo Courtois'a diyor ki sen forvet olmalısın, çok uzunsun ve çok gol atarsın diyor, gülüyor. Öyle bir espri yapmış. Barcelona'nın 2026-27 sezonu için 4 forması, Trabzonspor halı saha takımı forması. Bu forma eskiden de vardı. Bu da Gürcistan bayrağı mı? Ne abi bu, İngiltere mi? Evet, Enrique Riquelme Klopp yönetiminde önümüzdeki sezon Real Madrid'in kadrosunun bu olacağına dair söz verdi. Anlaştık mı diyor. Bu kadroyu nasıl buldunuz? Arda Güler'in olmadığı her kadro bana çöp gibi geliyor arkadaşlar. Size de öyle geliyordur herhalde. Bana öyle geliyor valla. Premier Lig'de küme düşen Burnley, Serie A şampiyonu Inter'in yaklaşık 4 katı para kazandı. Inter şampiyon oluyor. 15,5 milyon euro kazanıyor. Burnley küme düşüyor. 57 milyon euro kazanıyor. İnanılmaz farklar. Çok fazla. Vincent Kompany Arda Güler hakkında bir konuşma yapmıştı. Bayern Münih'e karşı sergilediği ustalık dersi sonrası Arda Güler hakkında. Arda'dan sadece futbol beklemeyin, sanat bekleyin. Top üzerindeki zarafeti ve doğal sınıfı farklı bir seviyeye ait. Gelişiminde o son fiziksel adım atması hala gerekse de sporda mutlak zirveye ulaşma potansiyeli inkar edilemez diyor Arda Güler için. Övgü dolu sözler geliyor. Carvalho Instagram'da paylaşıyor. Büyüdüğüm, çalıştığım ve hayallerimi gerçekleştirmek için savaştığım son gün diyor. Bir sonraki versiyonumda görüşürüz diyor. Evet, onun içinde son antrenman olmuştu arkadaşlar. Federico Di Marco Serie A'da yılın oyuncusu seçiliyor. Yılın oyuncusu ödülünü kazanıyor. 18 küsür 20 küsür asist yaptı sol bek oynayarak.
Ama Serie A'nın ne kadar garip bir lig olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sol bek yılın oyuncusu seçiliyor. Yorumu da sizlere bırakalım. Dünya Kupası'nda fark yaratacak en iyi 10 futbolcu yazmışlar. Burada Arda Güler de yok, Kenan Yıldız da yok. Bizim milli oyuncularımız bu golleri atarak, bu performansları sergileyerek bu sayfayı da utandırır mı bilmiyorum arkadaşlar. Siz güveniyor musunuz Arda Güler'e ve Kenan Yıldız'a ve diğer milli oyuncularımıza? Buraya isimleri yazılmamış. Valverde falan da var. Başka bir Pichichi sezonunu kapatmaya hazır. Mbappe gol kralı olmaya çalışacak. Ve son lig maçı arkadaşlar. Vedat Muriç'in 2 gol ilerisinde 3 gol önünde arkadaşlar. Bakalım Pichichi kim olacak La Liga'da. Gelecek sezon için bu ikiliye çok heyecanlıyım diyor. Bu ikili beni çok heyecanlandırıyor diyor. Sizce arkadaşlar bu ikili neler yapabilir? Endrick Arda Güler ikilisi arkalı önlü ne dersiniz? 2026 yılı Ballon d'Or'u arkadaşlar. Sıralama bu şekilde: Dembele, Harry Kane ve Declan Rice. Declan Rice neden diye burada sordum. Neden burada var diye sordum yayında. Herkes İngiliz olduğu için dedi. Sizce Declan Rice'ın 3. sırada ne işi var? Ben hala anlamış değilim arkadaşlar. Diğer isimler de burada. Yani şu Kvara bile buradaysa Declan Rice nasıl burada oluyor? Hiç anlamış değilim. Garip. Xabi Alonso'nun bu yaz Arda Güler'i Chelsea'ye getirmekle ilgilendiği bildiriliyor. Real Madrid'in Türk milli oyuncu için 100 milyon eurodan başlayan teklifleri değerlendirmesi bekleniliyor. Arda Güler Chelsea, ya kalsın abi Real Madrid'de. Gitmesin bir yere. Manchester City Guardiola'nın heykelini dikecek. Abi herkesin de heykelini dikmeyin. Tamam, Guardiola çok önemli ama şu falan yeterli bence. Etihad Stadyumundaki kuzey tribünün adı Pep Guardiola tribünü oldu arkadaşlar. Bu yeterli bence. Yani inanılmaz da insanları yüceltmeyin böyle. Hakan Safi bu gece dünya yıldızı bir forvetle video konferans yapacağız. Bu ismin arkadaşlar Lewandowski olduğu söyleniliyor. Sizce Lewandowski Fenerbahçe'ye yakışır mı, ne dersiniz? Joao Felix Suudi Arabistan Ligi'nde arkadaşlar ligin en iyi oyuncusu seçiliyor. Ronaldo'yu falan da geçmiş, herkesi geçmiş. Felix en iyisi diyorlar. Adriana Lima Bernabeu'da. Evet, o isim Bernabeu'ya gelmiş. Yine tatlı ve güzel bir haberle kapatalım dedik. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Ve daha fazla video istiyorsanız abone olduktan sonra bildirimlerin tümünü açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.